Selamlar herkese. Her yere iki bilet kanalından ben Niyazi. Ben Betül. Bugün Granada'dayız. Sizlerle beraber Granada'yı keşfedeceğiz. Arkadaşlar video başlamadan önce şu an aşağıda görmüş olduğunuz Instagram ve YouTube hesabımızı takibe alabilirsiniz. O zaman Granada videomuz başlasın. Fatih Premium Car Care sunar. Bu gezimizde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Sevilla Havalimanı'na uçuyoruz. İnişimizin ardından kiraladığımız aracı teslim alıp ilk durağımız olan Sevilla Fashion Outlet'e uğruyoruz. Ardından Endülüs turumuza Cordoba'dan başlayarak Granada, Setenil de las Bodegas, Ronda, Malaga ve son olarak Sevilla'yı keşfederek devam ediyor ve gezimizi burada noktalıyoruz. Granada bir zamanlar Roma İmparatorluğu döneminde İliberis adıyla bilinen küçük ama önemli bir yerleşimdi. Sonraki dönemde şehir Vizigotların eline geçti ve tarih sahnesinde sessizce varlığını sürdürdü. 711 yılında İber Yarımadası'nın fethiyle birlikte Granada bambaşka bir kimliğe büründü. Asıl yükseliş ise Nasriler döneminde yaşandı. Nasriler dönemi Granada'nın en parlak ve en karakteristik çağıdır. 1238'de Muhammed bin Ahmer tarafından kurulan Granada Emirliği yaklaşık 250 yıl boyunca Endülüs'teki son Müslüman devlet olarak varlığını sürdürdü. Tepelere kurulan Elhamra Sarayı, şehrin ihtişamını tüm dünyaya gösteren bir sembole dönüştü. Ancak 1492 yılında Granada'nın kapıları Katolik Kral II. Fernando ve Kraliçe I. Isabella açıldığında bir devir sona erdi. Endülüs'teki son Müslüman toprakları kaybedilmişti. Bugün ise Granada, geçmişin tüm bu izlerini sessizce taşımaya devam eden, her köşesinde tarih fısıldayan bir şehir olarak tüm güzelliğiyle yaşamaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, şimdi otelimizden çıktık ve gezimize başlıyoruz. Kaldığımız yerlerde beğendiklerimiz olursa sizlerle paylaşıyoruz. Şu an burayı da tavsiye edebiliriz. Evet, Plaza Nueva Hotel diye. Çok merkezi bir yerde, kendi otoparkları var. Önceden yazışıp rezervasyon yaptırırsanız otopark ücreti günlük 25 euro. Ve size detaylı bir konum atıyorlar. Biraz fazla uzun talimatlı bir adres oluyor ama yakın otele de. Gelirseniz eğer tavsiye ederiz. Bu arada sitesinden alınca da kahvaltı ücretsiz oluyordu. Kahvaltı dahil 2 günlük 118 euro ödedik. O zaman gezimize başlayalım. Hadi bakalım. Evet, otelden çıktığımızda zaten hemen Nueva Meydanı'na doğru gidiyoruz. Kaldığımız yer çok merkezi bu arada arkadaşlar. Evet. Özellikle bir günümüz olduğu için merkezi bir yer tercih ettik ki ulaşımda vakit kaybetmeyelim. Şimdi buradan ilk durağımıza gidiyoruz. Bakalım ilk durağımız neresi? Çok güzel gözükmüyor mu ya? Harika. Eskişehir gibi. Ay şu adam heykel bu arada. Ay, Heykel çaktırmadan. canlı yani, adam heykel diyor. Şu an bizim geldiğimizi gördü, durdu. Çok iyi yalnız ya. Çok iyi bir makyaj yapmış ve uzaktan gördüğümde Hayatım şu manzaranın güzelliği Güzel. nasıl peki? Harika Gerçekten. değil mi ya? yani direkt şey hissettiriyor. O eski Orta zamanlara döndürdü gibi. Çok güzel bir ruhu var. Burada sanırım rehber alıyorsunuz şurada bir yerden. Ücretlidir muhtemelen. Buraya geldiğinizde otomatikman size anlatmaya başlıyordur. Evet, kale içi diye geçiyor burası da. Böyle. Öğrenciler geliyor. Yine öğrenciler yakalandık. Öğrenci
öğrencilerin böyle gezilerine denk geliyoruz. İspanya'da çok herhalde şey bu. Yaygın bir şey. Evet, evet. Çok güzel ya. Burası Royal Chapel olarak geçiyor. Ama kapısı kapalı şu anda. Arkamda görmüş olduğunuz Granada Katedrali yapımına 1523 yılında başlanmış ve yaklaşık 170 yıl sürmüş, 1704 yılında tamamlanmıştır. Katedralin yerinde eskiden bir cami varmış, sonrasında yıkılıp katedral yapılmış. Girişi ücretli 7 euro. Biz başka yerleri gezeceğimiz için şu an içeri girmeyeceğiz. Siz gelirseniz eğer tercih edebilirsiniz. Katedralin hemen bitişiğinde de Kraliyet Şapeli yer alıyor. Bu şapelde ne var derseniz 1. Isabel ve 2. Fernando'nun mezarları bulunmaktaymış. Gelirseniz eğer bakarsınız. Hadi devam edelim. Arkadaşlar burada değişik bir şeye denk geldik. Kadınlar elinde böyle otları sürekli dibinize kadar sokarak vermeye çalışıyor. Ne otu olduğunu da bilmiyoruz. Ama no deyip geçiyoruz. Siz de öyle yaparsınız. Hadi devam Vallahi edelim. bilen birisi yazabilir yani ne otuymuş. Evet, bilen varsa. Katedralin önünden hemen Reis Katolikos Caddesi'ne doğru giderken böyle ara sokakta hediyelikçiler var. Buraya geldiğinizde bakmanızı tavsiye ederim. Çok güzel şallar var. Burada bir şal beğendim, taşlı tuşlu. Şu hatta göster. Diğerleri 5 euro iken o 12 euroymuş. Bir tık üzdü beni. Şurada da bir yerler var. Gel şuraya da bakalım. Bu arada lokumcu var sol tarafta da bizim. Türk kahvesi diyor. Evet. Şu kahve. Arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Burası işletmecisi Türk olabilir bu arada. İçerideki Hacı çocuk da Baba. Türkiye'ye benziyor çünkü. Bakalım şeyde aldığımız bu arada Cordoba'da aldıklarımızın aynısı. Cordoba'da 3,5 euroya aldık. Burada Granada yazılana 2 euro. Şunun bir tık daha büyüdü galiba. 2 euroya burada magnetler uygun geldi bana. Evet alabiliriz Bir tane istiyorsan. almak istiyorum. Evet Ama- gelmişken çıkartalım arada. Farklı bir şey olsun istiyorum. Şöyle taşlı al bence bu sefer. Elhamra saraylı olsun istiyorum. Gel bakalım. Şurada en uygunu 5 euro yazarak sonra sorduğunuzda 12 euro diyorlar. Güzelini soruyorsunuz çünkü. Benim gibi. Junior flamenco kostümleri. Arapça yazılı da şeyler var, magnetler var. Bak bu da güzelmiş. Bu Alhambra içinden şu aslan başlı bir Bir çeşme var tanesi orada. 2 euro, 3 tanesi 5 euro. 2 euroya güzel. Bu narla alakalı da şunu söyleyebilirim. Granada anlam olarak nar demekmiş. O yüzden böyle narlı şeyler görünce de şaşırmayın. Şöyle ahşap şeyler var. Baksana camlar açılıyor falan. Çok güzel. Çok tatlıymış. Ama daha şey istiyorum böyle. Albenisi yüksek. Evet. Hadi biz devam edelim. Evet, İspanya'da çoğu yerde görebileceğiniz Alehop mağazası. Biz her geldiğimizde bir uğruyoruz. Burayı Flying Tiger benzeri diye düşünebilirsiniz. Geldiğinizde bir göz atarsınız.
Evet, şu an Reyes Katolikos Caddesi'ndeyiz. Burası alışveriş caddesi arkadaşlar, boydan boya. Güzel markalar da var. Evet. Gelin hep birlikte bakalım. Burada Zara Home gördüm. Buradan biz devam edelim aşağı doğru. Hadi bakalım neler var. Arkadaşlar buraya geldiğinizde kozmetik alışverişleri için Druni, Primor ve Sephora'lara bakabilirsiniz. Biz şimdi şurada otelin olduğu sokaktan çıktık, böyle düz devam ettik ve buradan Elhamra Sarayı'na doğru devam edeceğiz. Şöyle göster istersen. Böyle dik bir yokuş çıkacağız. Evet arkadaşlar, şimdi tırmanışa başladık. Bakalım zamanını da tutacağız. Ne kadar zamanda çıkabileceğiz diye. Onu da belirtiriz. Evet. Google'da merdivenler olduğunu gösteriyordu. Ama yokmuş sanırım. Otobüsle de ulaşım seçeneği mevcut bu arada. Kişi başı 1.60 euro dedi oteldeki görevli. Biz vaktimiz var diye yürümeyi tercih ettik. Sokaklar da çok hoş zaten. Evet, hediyelikçiler var sağlı sollu. Evet arkadaşlar, şimdi Elhamra Sarayı'nın gişelerinden geçtik. Biraz girişle alakalı bilgi vermek istiyorum. Biletleri biz online almıştık. Size de online almanızı tavsiye ederim. Özellikle yoğun sezonlarda 1-2 ay önceden almanızı hatta tavsiye ederim. Biletleri satın alırken sizden kimlik ya da pasaport numarası girmenizi istiyorlar. Kimliği ya da pasaportu da geldiğinizde onu okutuyorlar. O şekilde giriş yapıyorsunuz. Mutlaka yanınıza kimliğinizi, pasaportunuzu almayı unutmayın o yüzden. Hadi biz devam edelim şimdi. Niyazi'nin yine portakal aşkı. Her gördüğü portakal ağacına aşık oluyor resmen. Kokusu müthiş zaten. Şehrin her noktasında portakal ağaçları, hem böyle dizayn da yapmışlar, çok hoş duruyor. Elhamra Sarayı, İspanya'nın Granada şehrinde yer alan ve İslam mimarisinin Avrupa'daki en etkileyici eserlerinden biri olarak kabul edilen bir saray kompleksidir. Arapça kökenli isim olan Elhamra, kızıl anlamına gelir. Saray bu ismi kızılımsı taşlarından alır. Evet arkadaşlar, şu an Elhamra Sarayı'nın bahçelerindeyiz. Birazdan Nasri Sarayı'nın içine gireceğiz. Zamanımız gelene kadar da işte şu an turluyoruz. Gelin bakalım hep birlikte. Evet. Bu arada Nasri Sarayı'na zamanında girmeniz gerekiyor. Evet, önceden giremiyorsunuz. Bizim de Gecikirseniz de almıyorlar. almıyorlar. Bahçe çok güzel, manzara da süper bu arada. Yani şu manzaraya bakar mısınız? Efsane. Müthiş. Huzur verici bir yapısı var Değil mi? gerçekten. Mutlu ediyor insanı. Generalife bahçeleri, Elhamra Sarayı'nın hemen yanında yer alan Nasri Sultanlarının dinlenmek ve şehirden uzaklaşmak için kullandığı yazlık saray ve bahçeler kompleksidir. 13. yüzyılda Gırnata Emirliği döneminde inşa edilen Generalife, özellikle su mimarisiyle öne çıkar. Uzun havuzlar, ince su kanalları ve fıskiyeler sayesinde bahçelerde sürekli bir su sesi duyulur. Bu da İslam bahçe anlayışındaki cennet tasvirinin önemli bir yansımasıdır. Bahçelerde servi ağaçlarıyla çevrili yürüyüş yolları,
teraslı peyzaj düzeni, çiçeklerle süslenmiş avlular, şehre bakan manzaralı dinlenme alanları bulunur. En ünlü bölümü olan Asekya avlusu, ortasından geçen uzun su kanalıyla Heneralife'nin simgesi haline gelmiştir. Ay, şimdi Nasri Sarayı'na doğru gidiyoruz. Bahçeleri gezdik. Bayağı vakit alıyor yalnız burası. Siz onları çok kısa göreceksiniz ama yaklaşık Evet. 1,5 saat falan durduk herhalde, değil mi hayat? Durduk, evet. 1,5 saat bahçeleri falan gezdik. Alcazaba, Elhamra Sarayı'nın en eski ve askeri kısmıdır. 13. yüzyılda Gırnata Emirliği döneminde inşa edilen bu yapı, sarayın savunma merkezi olarak kullanılmıştır. Kalın surları, yüksek kuleleri ve stratejik konumu sayesinde Granada şehrini ve çevresini kontrol etmek için ideal bir noktadaydı. Karşıda görmüş olduğumuz Albayz'ın mahallesi oluyor. Oraya da gideceğiz buradan sonra. Hemen burayı karşıdan görüyor. Şurada bak, bir kalabalık var. Oradan burasını çok güzel bir manzarası oluyormuş. Biz de bak, evlerin yapılarına bakar mısın? Bak şöyle. Çok nizami. Ortada avluları var. Çok güzel. Ya buraya inanılmaz zaman harcıyorsunuz bu arada. En az bir 4 saat ayırın bence. Erken gelin. Zaten girişte bir saat sınırlaması yok. Sadece Nasri Sarayı'nın girişi önemli. Şimdi biz Alcazaba Kalesi'ni geziyoruz. Buradan sonrası da Nasri Sarayı'na geçeceğiz. Hadi devam Hadi geçelim. edelim. Evet arkadaşlar, bir üste daha çıktık. Manzara az önce Demin şuradaydık. Bayağı yorulduk ama ya. Nefes nefeseyiz hatta. Ya zamanla yarışıyoruz. Evet, şu an Birazcık tam abone olmadılarsa olabilirler değil mi hayat? artık Lütfen. olun. Lütfen izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Lütfen hem beğenin hem abone olun. Burası kule, bak çan da var. En dikkat çeken yapılardan biri olan Vela Kulesi hem gözetleme hem de savunma amacıyla kullanılmış ve bugün de Elhamra'nın en iyi manzara noktalarından biri olarak bilinir. Tam şurada, karşıda dağın eteklerinde kar yağmış ve hala kalıntıları orada. Çok güzel parlıyor. Evet arkadaşlar, şu an ikinci güvenlikten de geçtik ve içeriye giriş yaptık. Ve saraya girerken çantalarınızı önüne takınız dedi güvenlik. Biz de. Çantaları şöyle bir göz atıyorlar. Ay çok güzel. Hadi bakalım, hep birlikte geziyoruz, şu an başladık. Yerlere bakar mısın? Yer işlemesi bile, döşemesi bile çok farklı. Bu arada saatinizden önce gelmeyin, almıyorlar. Yarım saatte bir içeriye alınıyor insanlar. Siz seansınızdan önce giremezsiniz. Nasri Sarayları, Granada'da yer alan Elhamra Sarayı kompleksinin en önemli bölümünü oluşturur ve hükümdarların resmi ikametgahı olarak kullanılmıştır. Mimari açıdan Nasri Sarayları, İslam sanatının en zarif örneklerinden biri olarak kabul edilir. Duvarlarda Arapça kitabeler, geometrik ve bitkisel süslemeler yoğun şekilde kullanılmıştır. Özellikle Nasri Hanedanı'nın sloganı olan "Allah'tan başka galip yoktur" ifadesi sıkça yer alır. Tavanlarda ise detaylı ahşap işçiliği dikkat çeker. Sarayın en dikkat çekici bölümlerinden biri olan Aslanlı Avlu, ortasında 12 aslan figürüyle desteklenen mermer bir havuza sahiptir.
Bu alan suyun hem estetik hem de işlevsel olarak mimariye entegre edildiği önemli bir örnektir. Su kanalları ve havuzlar hem serinlik sağlamak hem de mekana sakin bir atmosfer kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Bugün bu saraylar hem tarihi hem de mimari açıdan büyük öneme sahip olup UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan eşsiz bir kültürel miras olarak kabul edilmektedir. Granada'nın düşmesinden sonra Elhamra korunmuş ancak bazı bölümleri Hristiyan krallar tarafından değiştirilmiştir. Şu an görmüş olduğunuz Rönesans tarzındaki bu saray, Kral 5. Karl tarafından yaptırılmıştır. Sesimi duyuyor musun Niyazi? Evet, bir takipçilerimizden abonelik iste. Tam şu anda videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Evet, şu an çıkışa doğru ilerliyoruz. Saat 5'i 37 geçiyor. Biz aşağıdaki girişe geldiğimizde saat 2 idi. Ve biz bazı yerleri çok hızlı geçtik. Yavaş yavaş çoluk çocuk gelirseniz en az bir 5 saat gerekti bence. Ya Yani gelebilir. rahat gezmek için. En az Evet. demeyeyim de. Tavsiye eder misin peki hayatım, buraya gelsinler mi? Güzel yani, buraya gelip hani Granada'ya gelip buraya gelmemek olmaz açıkçası. Evet, Başka bir buraya yer da- yok bu kadar Buraya meşhur. da gelin bence. Bahçeler de özellikle çok güzel. Saray da güzeldi. Güzel, Yeterli evet. gayet. Biz şimdi buradan artık Albayzin'e geçiyoruz. Bakalım, ayağımız biraz şey oldu. Bazı Yorulduk. yerlerde merdiven yürüdük falan. Ayağım biraz ağrımaya başladı benim. hadi bakalım devam ediyoruz. Devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi Granada Ulu Cami'ye geldik. İçeriye girebildiğimiz kadar girdik. Şöyle göster hayatım. Bu şekilde uyarı asmışlar. Sadece ibadet için. Girin anlamında. Aslında buraya çıkarken manzara için de çıkmıştık. Değil mi hayatım? Evet. Tepeye. Bir manzara noktası var. Ama bu camiden de çok güzel manzara Şimdi oraya doğru ilerleyelim hatta. var. Minik havuz. Bak, az önce şuradaki kuledeydik. Bayrakların sallandığı. Evet. Oradan zaten bu tarafı görüyorduk hep. İnsanlar buraya gün batımı için geliyor akşam. O yüzden kalabalık Güneş var şu an sağ çok fena tarafta. şurada. Şu ağaç biraz bozuyor ama Asıl yan taraftaki asıl manzara noktasına gideceğiz şimdi. Orası bayağı kalabalıktı. İlk buraya geldik böyle. Bir camiye bakalım dedik. cami ufak şekilde. Minaresi bayağı minimal. Minareyi göremedim ben. Şuradaymış. Evet arkadaşlar, burası da az önce bahsettiğimiz o meşhur tepe. Kalabalıktan belli oluyor. Gün batımı için insanlar geliyor. San Nikola. Bu arada şu arkada da hemen bir şey var. Kilise var. Evet. Evet, bu manzara gören meydanda standlar var. Buralardan alışveriş de yapabilirsiniz. Müzik de çalıyor bir yandan. Şu an burada bayağı gürültülü bir ortam var. Haydi biz devam ediyoruz. Evet, yani fotoğraf çekinecek alan bile bulamadık. Bir iki tane böyle
Sıraya çekildik, gidiyoruz şimdi. İnanılmaz kalabalık. İnsanlar geldikçe geliyor, bakar mısın? Evet arkadaşlar, bu tepedeki meydanın biraz ilerisinde de Sacromonte diye bir mahalle var. Burası yerel halkın yaşadığı bir mahalle. Ve ufak mağaralarda flamenko gösterileri yapılıyor yerel halk tarafından. 20 euro bandında bir ücretleri var. Geldiğinizde eğer merak ederseniz izleyebilirsiniz. Biz şu an çok yorulduk açıkçası. Oraya kadar gidemeyeceğiz. Hadi devam edelim. Şimdi akşam yemeği için yakınlarımızda Five Guys vardı. Oraya doğru ilerliyoruz. Bir de buradakini deneyelim hayatım. Five Guys seviyoruz Deneyelim bakalım, genelde. evet. Ya biz çok böyle yerel mutfaklarla aramız yok açıkçası. O yüzden hep fast food'a yöneliyoruz. Evet, Five Guys'a geldik arkadaşlar. Hemen girelim. Bayağı acıktık çünkü. Böyle. İçerisi de fena değil yoğunluğu. Haydi giriyoruz. Evet, burada ekranlardan varmış, otomatlardan. Biz en çok bu otomatları seviyoruz. Çünkü çok güzel içlerinde görebiliyorsunuz hamburgerde, onda bunda ne var diye. Evet arkadaşlar, şimdi siparişlerimiz geldi. Evet. Bu arada bugün gezerken şey düşünüyorduk. Buranın sirkülasyonu biraz azdı. Bayat olur mu diye düşünüyorduk ama kesinlikle arkadaşlar yeni yapılıyor. Zaten daha önceden de denediğimiz tat hayatım. Afiyet olsun, güzel gözüküyor. Gösterelim. Böyle de güzel çıktı mı bilmiyorum da. Gerçekten güzel. Niyazi'ninki normal cheeseburger, benimki Lidl cheeseburger. Fiyatları aşağıya bırakıyoruz. Patateslerimizi de fazla pişirmişti. Söyledik tekrar, hemen değiştirdi ve daha fazla patates verdi. İnanılmaz büyük patatesimiz var şu an. Gayet güzel değil mi? Biz bunları yiyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir vlogumuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Evet arkadaşlar, şu an aşağıda görmüş olduğunuz hesaplardan bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Fatih Premium Car Care sundu.